Ölümsüzlük ağacını arayan adam. Bir zamanlar adaletli ve merhametli bir hükümdar yaşardı. Halkına çok düşkün olan bu hükümdar bir gün sarayındaki alimlerden biriyle sohbet ederken uzak diyarlarda bulunan mucizevi bir ağaçtan bahsedildiğini duydu. Rivayete göre bu ağacın meyvesini yiyen kişi ne yaşlanır ne de ölürmüş. Hükümdar bu fikre öyle kapıldı ki bu ağacı bulup meyvesinden yemek için her şeyini vermeye hazırdı. Hemen ülkesindeki en güvenilir ve bilge adamlarından birini çağırdı. Bu adam yıllarca hükümdara hizmet etmiş, sadakatiyle tanınan akıllı biriydi. Hükümdar ona dedi ki, "Bana o ağacın meyvesini getir. Eğer bunu başarırsan seni büyük ödüllerle mükafatlandıracağım. Ülkemi ve halkımı sonsuza dek yaşatmanın bir yolu varsa onu bulmalıyız." Adam, hükümdarın emrini yerine getirmek için yola koyuldu. Yolculuğu uzun sürecekti ama bu uğurda her türlü zahmete katlanmaya hazırdı. Önce ülkesindeki bilgelerle konuştu, sonra civar ülkelere geçti. Her gittiği yerde halka, tüccarlara, bilginlere bu mucizevi ağacın yerini sordu. Ancak aldığı cevap hep aynıydı. "Böyle bir ağaç yoktur, sen boş bir hayalin peşinden gidiyorsun." Fakat adam inancını kaybetmedi. Aylar yıllara dönüştü. Dağları, ovaları, çölleri aştı. Ne kadar ararsa arasın ne ölümsüzlük ağacını ne de onun meyvesini bulabildi. Gittiği her yerde kimileri ona güldü, kimileri onu deli zannetti. Kimileri de ona acıyıp yol göstermeye çalıştı. Ama ne yaparsa yapsın, ne kadar ararsa arasın, mucizevi ağacı bulamadı. Yorgun ve bitkin bir haldeyken artık ümidini kaybetmişti. Boş yere yıllarını harcadığını düşünüyor, gözleri dolu geri dönüyordu. Yolculuğu sırasında bir bilgenin yaşadığını duydu. Bu bilge, çevresinde çok saygın biri olarak bilinirdi ve derin bilgisiyle ünlüydü. Adam kendi kendine, "Bu kadar yol geldim, en azından ona danışayım. Belki bana bir yol gösterir," diye düşündü. Bilgenin yaşadığı yere vardığında saygıyla eğildi ve derdini anlattı. "Efendim, bana ölümsüzlük veren bir ağacın var olduğunu söylediler. O ağacı ve meyvesini aramak için yıllarca dolaştım ama hiçbir yerde bulamadım. Halk bana güldü, kimileri beni dövdü, kimileri de alay etti. Artık umudumu yitirdim. Beni bu arayıştan kurtarın. Ne yapmalıyım?" Bilge, adamın yorgun ve bitkin halini görünce gülümsedi. Derin bir nefes aldı ve ona şöyle dedi: "Ey saf gönüllü adam! Senin aradığın ağaç bilgi ağacıdır. Ölümsüzlük bir meyvede değil, bilgidedir. Gerçek ölümsüzlük, kişinin ardında bıraktığı hikmetli sözler, güzel işler ve faydalı ilimdir. Bilgi insanı ebedi kılar. Eğer hükümdar gerçekten ölümsüz olmak istiyorsa, ilme ve bilgeliğe sarılmalıdır. Çünkü bilge bir insan, ölse bile fikirleri ve eserleriyle yaşamaya devam eder." Bu sözleri işiten adam önce şaşırdı, sonra düşündü. Gerçekten de bilgelerden ve büyük alimlerden bahsederken onların hala yaşıyor gibi anlatıldığını hatırladı. Büyük hükümdarlar unutulurken bilgeler ve alimler çağlar boyunca anılmaya devam ediyordu. Bilgenin yanından büyük bir sevinçle ayrıldı. Nihayet yıllardır süren arayışının sonuna gelmişti. Artık eli boş döndüğünü düşünmüyordu. Çünkü ölümsüzlük sırrını öğrenmişti. Ülkesine döndüğünde hükümdarın huzuruna çıktı ve eğilerek dedi ki, "Hükümdarım, size ölümsüzlüğün sırrını getirdim. Ama bu meyvelerde veya ağaçlarda değil, ilimde saklıdır. Gerçek ölümsüzlük, ardında faydalı eserler, güzel ahlak ve ilim bırakmaktır. Eğer gerçekten sonsuza dek anılmak istiyorsanız, bilginin ışığını ülkenize yaymalısınız." Hükümdar önce bu cevaba şaşırdı. Yıllardır hayalini kurduğu şeyin bir ağaç olmadığını duyunca hayal kırıklığına uğradı. Ama sonra düşündü ve adamın sözlerinin doğruluğunu anladı. O günden sonra ülkesinde bilginleri desteklemeye, ilim meclisleri kurmaya, kitaplar yazdırmaya başladı. Halkına hikmetli sözler ve öğütler vererek onların aydınlanmasını sağladı.
Ve gerçekten de adaletli yönetimi, ilme verdiği değer ve ardında bıraktığı eserlerle hükümdar, halkı tarafından yüzyıllar boyunca unutulmadı. Gerçek ölümsüzlük bilgiyle mümkündür. Bedensel ölümsüzlük imkansızdır. Ama bilge insanların fikirleri ve eserleri nesilden nesile aktarılır. Yanlış yolda uzun yıllar geçirmek, doğru yolu bilmemekten kaynaklanır. İnsanlar bazen bir şeyin peşinde yıllarca koşar ama onun anlamını bilmeden hareket ettikleri için boşuna zaman kaybederler. Bilgelere danışmak insanın yolunu aydınlatır. Adam yıllarca boş yere aradı ama bir bilgenin sözüyle gerçeği hemen kavradı. Gerçek zenginlik ve ölümsüzlük faydalı işler yapmaktır. Eğer insan ardında güzel eserler bırakırsa kendisi öldükten sonra bile hatırlanır. Bu yüzden kalıcı olmak isteyen insan ilme sarılmalı ve faydalı işler yapmalıdır. Çünkü bilgi insanı gerçek anlamda ölümsüz kılar.